Yani şimdi nikahla amaçlanan hedef ne? Nikahla nereye varmak istiyor? Bir aile kurmaya çalışıyoruz. Aile diyorum. Aile ne üzerine kurulacak? Efendim işte huzur içerisinde, saadet içerisinde kurulacak. Aile derken sadece erkekle kadının tarafların birbirlerinden istifadesinden ibaret değil. Onların kurdukları aileden taraflar da, o tarafların aileleri de, onlarla bağlantılı, ilintili, ilişkili olan insanlar da bu şeyi ne yapacaktır? Efendim bu evliliği, yani bu aileyi bir defa oluşturmasında büyük katkı sağlayacaktır. Ola ki aile içerisindeki problemlerin çözümünde mutlaka onlar ne yapacaklardır? İyi anlamda müdahaleler, iyi niyetle müdahaleler olacaktır. Şimdi şöyle düşünelim. İslam dininin nikahla hedeflediği amaç, gaye belli iken, peki ondaki hedefte çoğu tarafları da işin içerisinde iştirakını sağlamak amaçsa, hatta diyelim ki ilanı vesaire ailenin diğer fertlerini de bu işi içerisine ne yapmak? Dahil etmek gibi bir durum varsa, çünkü geniş aile oluyoruz. Ben o zaman gencimize de kız olsun erkek olsun okul, daha doğrusu eğitim ve öğretim döneminde anne babadan gizli, çevreden gizli, ailenin ana üyelerinden uzak, onlardan habersiz bir evlilik nasıl bir ondan sonra diyelim ki İslam'ın amaçladığı veya gaye edindiği o hedefe hizmet edecek? Etmeyecektir. Evet. Şunu soruyorsa vatandaş, sonuçta şunu soruyorsa, bu yanlıştır, doğru bir adım değildir. Velev ki şimdi seyircimiz veya dinleyicimiz şuna kulak verenler şunu aklına getiriyorlar. Mesela diyelim ki bütün bunlara rağmen doğru değil ama aileden habersiz ama nikah şartlarını taşıyan. Biliyorsun nikahın olmazsa olmaz şartları vardır. Yani asli şartları vardır. Onlar mutlaka yerine gelecektir. Bir de tali şartlar vardır. Peki bu asli şartları yerine getirme koşuluyla nedir bunlar? Her şeyden önce evlenecek erkek ve kız birbirleri evlenme şeylerini taşıyorlar mı? Yükümlülüklerini taşıyorlar mı? Peki ve evliliklerinin önünde bir engel var mı yok mu? Yok diyelim. Her şey müsait. Peki şahitlik var mı? Şahitlik yapabilecek kişiler gerçekten şahitlik şartlarını taşıyorlar mı? Diyelim ki bunlar da oluştu. Ama anne babanın haberi yok. Doğru değil, haber edilmesi lazım. Haber verilmesi lazım. Peki bu şartları taşıyan kişilerin, iki yetişkin bireyin şahitler huzurunda ailelerden habersiz yaptıkları evlilik geçerli midir sorusuna Hanefi mezhebinde İmam Ebu Hanife ne diyor? Diyor ki geçerlidir diyor. Fakat yine de fukaha neyle yaklaşıyor bu konuya? Neyle yaklaşıyor? Yine Ebu Hanife bile diyor ki mutlaka ailenin bu konudan ne yapılması lazım? Onların rızası alınması lazım. Onlar haberdar edilmesi lazım. Fakat fukahadan şöyle düşünenler var. Diyor ki velinin izni olmadan, velinin onaylamadığı, hatta velinin nikahına bizzat ne yapmadığı, müdahil olmadığı, girmediği, içinde olmadığı bir nikahı geçersiz görüyor. Bu da ne ile alakalı? Yine o aile müessesesinin, o kutsal yapının zedelenmemesi açısından bunu önemsiyor. Biz buradan şunu diyeyim, bir Hanefi olarak söylüyorum. Gerçekten diğer fukahanın, içtihadın özellikle velinin evlendirilmesi, velinin işin içerisinde olmasını şart koşmaları durumunda çok son derece önemsiyorum. Onun için mutlaka aileden habersiz nikah olmaması gerektiğini, ya bu konuda da bir adım atılmaması gerektiğini, hatta çevrenin, çocukların, gençlerin de bu konuda ne yapması, duyarlı olmasını ben tavsiye ve telkinde bulunuyorum.